Sevgili izleyiciler merhaba. Ben Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden Profesör Doktor Soner Kazaz. Uzmanlık alanım süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı olup bu alanda 26 yıldır araştırmalar yürütmekteyim. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları beğenerek paylaşmayı unutmayalım. Beni ayrıca Facebook Soner Kazaz ve Instagram Soner Kazaz isimli sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Facebook'ta Çiçek Bakımı ve Yetiştiriciliği isimli grup kurdum. Sizleri aynı zamanda bu gruba katılmaya davet ediyorum. Ortanca bitkisi hakkında sizlere kısa bilgi vermek istiyorum. Ortancalar serin iklim bitkileridir. İdeal sıcaklık istekleri 18 ile 25 santigrat derece arasında değişmekte. Tabii bu gündüz sıcaklığı. Gece sıcaklığının da 15 santigrat derece civarında olması gerekiyor. Ortancalar doğrudan ışığı sevmez. Yarı gölge ve gölge yerleri sever. O nedenle ortancalarınızı evinizde ya da bahçenizde doğrudan güneş alan yerlere koymayın ya da dikmeyin. Daha çok kuzeye bakar yönlere koymanız gerekiyor. 2. Ortanca nemi seviyor. Yüksek oranda nem istiyor. Nem isteği %70 ile %85 arasında değişiyor. Bahçenizdeki ya da balkonunuzdaki ortancalara günlük düzenli olarak fıs fıs ile yapraklarına su püskürtebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, İnternet ortamında ortanca çiçeğinde mavi renk elde etmeye yönelik olarak çok fazla bilgi kirliliği var. Bazı paylaşımlarda ortancanın toprağına paslı çivi koyduğunuzda çiçeğin renginin hemen maviye döneceğine yönelik olarak paylaşımları görüyoruz. Bu tarz paylaşımlara kesinlikle inanmayın. Ortancada çiçek rengi bitkinizi toprakta yetiştiriyorsanız toprağın pH değerine, saksıda yetiştiriyorsanız saksı içerisindeki toprağın pH değerine göre değişir. Peki pH nedir? pH bir çözeltinin ne kadar asidik ya da ne kadar alkali yani bazik olduğunu gösteren bir değer, bir ölçektir. Ortancalarda çiçek renginiz mavi ise toprağınızın asitik olduğunu, çiçek rengi pembe ise toprağınızın pH'sinin nötr ya da alkali olduğunu gösterir. Ortancada çiçek rengi topraktaki alüminyumun varlığına bağlıdır. Alüminyumun alınabilirliği ise toprağın pH değeriyle ilgilidir. Asidik topraklarda yani pH'sı 4 ile 5,5 arasında olan topraklarda alüminyum bitki kökleri tarafından kolaylıkla alınmakta ve ortancaların rengi maviye dönüşmektedir. pH'sı nötr olan yani 7 ya da alkali olan 7'nin üzerinde olan topraklarda ise alüminyum alınımı sınırlanmakta ve alüminyum hidroksit şeklinde topraktan yıkanmakta. Dolayısıyla bitkimiz alüminyum alamadığından dolayı ya da diğer bir ifadeyle alüminyum eksikliğinden dolayı çiçeğin rengi maviye dönüşememekte. Çiçek pembe ya da kırmızı renge dönüşmektedir. Ortancada çiçeğimizin rengini maviye nasıl dönüştüreceğiz? Yani mavi çiçek elde etmenin sırrı ne? Sırrı ortanca çiçeğimize alüminyum sülfat vermek ve pH derecesini 4 ile 5,5 arasına düşürmek. Peki alüminyum sülfat nedir diye sorduğunuzda sizlere alüminyum sülfatı göstermek istiyorum. Alüminyum sülfat toz halde beyaz renkte bir gübremiz ve piyasada alüminyum sülfat satılıyor. Peki alüminyum sülfatı bitkimize ne zaman vermeye başlayacağız ve bitkiye kaç gram alüminyum sülfat vermemiz gerekiyor? Sevgili izleyiciler, ortancalarımız aktif büyümeye başladığında bu Türkiye'de bölgelere göre değişmekle beraber genellikle bu Mart ile Nisan aylarıdır. Bitkimizde dallar 5 ile 10 cm boya ulaştığında alüminyum sülfat vermeye başlayacağız. Peki ne kadar alüminyum sülfat vereceğiz? Bir bitkiye 3 gram alüminyum sülfat vereceğiz. Ne kadar vermemiz gerekiyor? Her 7 ya da 10 günde toplam 10 kez alüminyum sülfat vereceğiz. Dolayısıyla bitki başına 3 gram demiştik ve 10 kez demiştik. Dolayısıyla 3 gram çarpı 10 kez ne oluyor? Bitkiye bir sezonda toplam 30 gram alüminyum sülfat vermemiz gerekiyor. Peki ben size şimdi bir örnek olarak bunun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Biz tabi bunlara sizlere kolaylık olması için herkesin evinde terazi yok. Daha önce tarttığımızda bir çay kaşığının ne kadar geldiğini iyi biliyoruz. Sevgili izleyiciler bakın bir çay kaşığını ağzına kadar doldurduğunuzda 1,5 gram alüminyum sülfat alır. Suyumuz 1 litre. Bakın bir çay kaşığı. Diğeri de
Bakın burada yine aynı miktarda ağzına kadar doldurdum. 2 çay kaşığı. 1 litre suya 2 çay kaşığı 3 gram alüminyum sülfat yapar. Alüminyum sülfat bu çeşme suyu ve çeşme suyumuzun pH'sı sevgili izleyiciler 7,5 civarında. 7,5 civarında olan çeşme suyuna 3 gram alüminyum sülfat ilave ettiğinizde suyun pH'sı, alüminyum sülfatlı suyun pH'sı 4'e düşer. Dolayısıyla ortancalarda en iyi mavi renk pH'nın 4 ile 4,5 arasında olduğunda gerçekleşiyor. Bakın şu an alüminyum sülfatı eritiyoruz. Alüminyum sülfatımız eridi. Bakın suda eridiği zaman şeffaf bir görüntü oluyor alüminyum sülfatımız. Bakın içerisinde herhangi bir tortunun kalmadığını görüyoruz. Bitkimize ne kadar suyla beraber vermemiz gerekiyor? Ben şimdi örnek olması açısından 1 litre suya 3 gram alüminyum sülfat koydum ve tabii ki bir bitkiye 1 litre su vermeyeceksiniz. Bitkiniz küçük olduğu için, yani dalları henüz başlangıç aşamasında 5 ile 10 santimetre olduğu için 1 litre alüminyumlu su yapabilirsiniz. Fakat başlangıçta bitkinize 100 ile 150 mililitre alüminyum sülfatlı suyu verebilirsiniz. Sonraki dönemlerde bitki büyüdükçe 150-200 mililitre, 200 mililitre, 250 mililitreye kadar her verdiğinizde miktarı artırabilirsiniz. Peki bunu bitkimize nasıl vereceğiz? Normal bitkilerin, saksılı bitkilerimizin sulaması ve gübrelemesinde olduğu gibi alüminyum sülfatı bakın şu şekilde bitkimize yavaş yavaş dökeceğiz. Yetiştirdiğiniz saksılar bu kadar büyük olmayabilir ya da bitkinizi saksıda değil de toprakta da yetiştirebilirsiniz. Burada toprakta yetiştirdiğinize göre ya da saksınızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de su miktarını, alüminyumun içerisinde olduğu su miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Saksıda yetiştiriyorsanız alüminyumlu suyun mutlaka saksının altından direne olmasına dikkat edin. En iyi mavi renk pH'nın 4 ile 4,5 olduğu aralıkta gerçekleşmektedir. Alüminyum sülfatı çiçek tomurcukları oluşup renk göstermeye başladığı anda alüminyum sülfatı bitirmemiz gerekiyor. Bütün ortancaları mavi renge dönüştürebilir miyiz? Sevgili izleyiciler, dönüştüremezsiniz. Beyaz renkli ortancaları rengi pH değerine ve alüminyuma göre değişmez. Beyaz renkli ortancalarınıza alüminyum sülfat verseniz de pH değerini 4'e düşürseniz de beyaz rengi değişmez. Ancak beyazın dışındaki bütün renklerde hangi renk olursa olsun ortancanızın rengini mavi yapabilirsiniz. Bizim çiçeklerimiz, ortancalarımız henüz çiçeklenmedi. Onun için size hazır bir ortanca aldım. Mor renkli bir ortanca. Şunu söyleyebilirsiniz. Hocam bizim ortancamız mavi olmuyor, böyle mor oluyor. Neden böyle diye. Ortancada bir bitkide, bir saksının 4 dal olduğunu düşünün. 4 dalında farklı renklerde yapabilirsiniz. Bunun sırrı ne? Sevgili izleyiciler, bakın bunun sırrını şöyle size göstermek istiyorum. Bu bitki eşit boyda ama bakın bu bitkinin üzerinde bütün dallarımıza baktığınız zaman bakın şurada şu bitkimizin dalının daha kısa, bunun daha uzun, bu dalın daha uzun, bu dalın hepsinden uzun olduğunu görüyorsunuz. Bakın merdiven şeklinde bir bitkide farklı boylarda dallar var ve şu an bitkimizin üzerinde en az 15 tane daha dal var. Peki neden mavi değil de ya da bir dal mavi, diğerleri pembe, kırmızı ya da mor oluyor? Bunun sebebi şu sevgili izleyiciler. Ortancanıza başlangıçta ne demiştik? 10 kez alüminyum sülfat verin. 10 kez alüminyum sülfat verdiğinizde bitkinizde ilk başta en uzun boylu olan çiçek dal açacak. Ne demiştik? Ortancalarda çiçekler renk göstermeye başladığında alüminyum sülfat vermeyin çünkü artık alüminyum sülfat bitkinize zarar verir. Dolayısıyla ilk çiçek renk açtığında ne olacak ve bununla beraber aynı boyda olan dallar mavi açacak. Daha sonraki dönemde alüminyum sülfat vermediğimiz için diğer dallar daha kısa olacak ve bunlar çiçeklenmeye geldiği zaman pH değerimiz yükselecek. Alüminyum sülfat verirken pH'ımız kaçtı? 4 civarındaydı. Daha sonra ne olacak? pH'ımız 6,5-7, çeşme suyu kullanırsanız 7 ile 7,5 arasında olacak. Dolayısıyla bitkimizde kademe olarak mavi, diğer dallar mor, daha sonraki dallar yani en kısa dallarda çiçek açtığı zaman pembe ya da kırmızı renge dönüşecek. Onun için bir bitkide mavi rengi, mor rengi, kırmızı rengi ve pembe rengi görebiliyorsunuz. Sevgili izleyiciler, en iyi mavi, en koyu mavi
pH değerinin 4 ile 4,5 aralığında gerçekleşmekte. pH değeri yükseldikçe bitkiniz maviden mora, mordan kırmızıya, kırmızıdan pembe renge doğru dönüşür. Ortancalarınıza fazla fosforlu gübre vermeyin sevgili izleyiciler. Bakın bu bir sır. Fosforlu gübreleri verdiğinizde bitki alüminyum alamaz. Neden? Çünkü fosfor ile alüminyum antagonist, yani birinin fazlalığı ötekinin alımını engelliyor. Toprağa, bitkinize fazla fosfor verirseniz bitkiniz alüminyum alamaz. Alüminyum alamazsa bitkiniz ne olur? Mavi olmaz, pembe renge döner. Bu bir. 2. Mavi renkte özellikle bitkilerinize yüksek miktarda potasyumlu gübre verin. Ortancalarınızın gübrelenmesinde mümkün olduğu kadar asit karakterli gübreler kullanın. Nedir bu asit karakterli gübreler? Amonyum sülfat kullanabilirsiniz. Amonyum nitrat yerine amonyum sülfatı tercih edin. Potasyum nitrat yerine potasyum sülfatı tercih edin. Demir şelat, yani demir sülfat ve mutlaka şelatlı demir verin. Ortancalar düşük fosfor, yüksek potasyum ve orta seviyede azot ile beslendiğinde rengi mutlaka maviye dönüşür. Tabi burada demir şeladı, yani demir sülfatı unutmayalım. Ortancalarda pH 6'nın üzerinde olduğunda bitkilerimizde demir klorozu görülür. Yani özellikle üstteki yapraklarda sararma görülür. Çünkü ortanca demir klorozuna oldukça hassas. Yani demir eksikliğine oldukça hassas bir bitki. Onun için pH'nın mutlaka 5,5'un altında olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Gübreli su verirken, bitkilerinize yani gübre verirken gübreli solüsyonun pH'sının 5 ile 5,5 arasında olması gerekiyor. Mavi ortanca yapmak istiyorsanız alüminyum sülfatın dışında bitkileri beslerken gübreli suyun pH'sının mutlaka 5 ile 5,5 arasında olması gerekiyor. Peki bazıları şunu söylüyor. Ben toprağıma sadece nitrik asit verdim. Sadece fosforik asit verdim. Yani bir asit kaynağıyla pH'yi düşürdüm. Bunlarla beraber ortancada mavi renk elde edilir mi? Sevgili izleyiciler, ilk sezon elde edemezsiniz. İkinci büyüme sezonunda elde edersiniz. Ortancalarda alüminyum sülfat, potasyum ve demir şelat, bu üç gübre mavi rengi teşvik ederken yüksek miktarda fosfor, yüksek miktarda azot ve düşük miktarda potasyum pembe ya da kırmızı çiçeği teşvik eder. Ben ortanca çiçeğimin mavi değil, daha da koyu mavi olmasını istiyorum. Bunun için ne yapabilirim diye sorduğunuzda şunu yapabilirsiniz. Az önce ne demiştik? Bitki başına toplam 30 gram alüminyum sülfat vermemiz gerekiyor. Çünkü pH 4 oluyor. Burada bir sınırımız var sevgili izleyiciler. 30 gramı 35 grama kadar maksimum çıkarabiliyoruz. Peki burada şu önemli. Alüminyum sülfatı verdiğinizde pH değerinin 3'ün altına düşmemesi gerekiyor. Bakın işin sırrı burada. pH değerini eğer 3'ün altına düşürürseniz bu kez bitkilerinizde toksik etki görülür. Bitkileriniz zarar görür. Bitkileri yakar. Onun için hocam ben 2 çay kaşığı değil de 5 çay kaşığı vereyim daha koyu mavi olsun derseniz yanlış yaparsınız. Sınırımız 1 litre suya maksimum 3,5 gram, 10 kerede maksimum 35 gram alüminyum sülfat vermek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı videonun altındaki yorum kısmına yazarak ya da sosyal medya hesaplarımdan bana ulaştırabilirsiniz. Yeni bir video yayınladığımda haberiniz olsun istiyorsanız abone olmayı ve küçük zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.